Görüyor musunuz? Toz halinde resmen elinle bile açma ihtimaliniz var. Rüzgardan veya bakın bu kanalımız böyle devam ediyor. Buradan bu şekilde şuradaki oturak taşın olduğundan devam ediyor. Kafa kısmı, hemen altında da yosunları var. Kafa kısmı ve arka var mıdır bunun ağırlığı? Vardır da bu İkiye mi ayrılıyor? Yapıştırma. Malzemenin olduğunu. İyisi işte, görüyor musun? Selamünaleyküm arkadaşlar. Define Vadisi kanalına hoş geldiniz. Ben Define Vadisi kanal sahibi olarak sizlere güzel bir macera yaşatmanın keyfini sürüyorum arkadaşlar. Yine bu bölge harika bir bölge diyerek giriyorum. Çünkü gene aynı bölgedeyiz arkadaşlar. Romalıların yaşamış olduğu bölgedeyiz. Bu bölgede o kadar çok define var ki aç bitmiyor, doğru mu? Aynen öyle baba. Küçük Vadi ile birlikte bu bölgeye hayran kaldık yani. Abone olduk resmen. Gelip gidip bu bölgeye tadanıyoruz. Çünkü bu bölgede çıkarmış olduğumuz küpler bizi hayrete düşürdü arkadaşlar. Ne yapacağız? Yine aynı şekilde bugün bu bölgenin keşfini sağlayacağız. En son ayrılırken ne demiştik? Takip etmemiz gereken yerler var. Evet arkadaşlar, takip etmemiz gereken o kadar çok yer var ki inanılmaz işaretler var. Şöyle aşağıda da görebilirsiniz arkadaşlar. Bak, açılmış kayalıkların altına açılmış işaretlerimiz mevcut. Buradaki işaretler harika. Şuradan başlayalım mesela, bakın. Arkadaşlar burada büyük ihtimalle kireç taşıyla yapılmış bir kısım mevcut. Ve burada kayalıklara kasalar yapılmış. Zamanla da patlatılmış sanırım. Ben öyle düşünüyorum. Yanılıyorsam siz de beni ayıktırın. Çok güzel, harika kasalar var ve patlatılmış. Burası oyma şeklinde bırakılmış. Malzemesi alınmış mı alınmamış mı tam olarak bilmiyorum ama şöyle bir baktığınız zaman gerçekten resmen kireç taşıyla harmanlanmış veya sanki o zamanın insanlarına özel yapılmış gibi bir hali var. Görüyor musunuz? Toz halinde resmen elinle bile açma ihtimaliniz var. Rüzgardan mı etkileniyor, artık başka bir şeyden mi etkileniyor bilmiyorum ama gerçekten bu kayalıklar, buradaki yapılar o zamanın insanlarına verilmiş en büyük nimetlerden bir tanesi diyebiliriz. Şöyle kayalıklarımızın üç tarafına doğru gidiyoruz. Buradaki açılmış kasayı gösterdik. Ben kasa diyorum, siz oyma deyin. Şu an şu noktada da gel şöyle, şu aşağıdan gelebilir misin kuzum benim? Tamamdır baba. Küçük Vadi ile birlikte buraya müptezel olduk arkadaşlar. Harbiden müptezel olduk. Bakın burada Bak, bir yön işareti var. Açılmış, yontulmuş yine. Şöyle durmuş olduğumuz kısımda da bir kısım parça kayalık var. Hemen şuraya geliyoruz. Geleyim oraya. Gel babacığım bu tarafa. Burada en çok dikkatimi çeken arkadaşlar, şöyle söyleyeyim size, özellikle burada en çok dikkatimi çeken şu oldu. Hemen hemen sinyal almış olduğumuz noktaların tamamında oturak taşı var. Evet, oturak taşı var. Burada da bir tane oturak taşı var. Oturak taşımız şurası arkadaşlar. Bakın bu kısım oturak taşı. Şöyle size gösterebilirim net bir şekilde, doğru mu? Aynen, arkamdaki işaretler Arkamda de çok güzel. Hemen şurada kabartmaları falan var. Bak, kabartmaları şöyle gösteriyorum. Oturak taşının etrafında. Bakın şu arka kısmında yine bir kanal kısmı var. Oturak taşına doğru akıyor. Bakın şöyle oturuyorlar. Buradan devam ediyor. Böyle Evet. Bu kanalı birleşiyor. Yani yön işaretlerimiz harika. Mükemmel yön işaretleri var. Biz de zaten buraya bu bakımdan hayran kaldık ve hemen hemen almış olduğumuz her sinyalde çok değerli malzemeler ve paralar. Bak, şu karşıda da bulduk. oturak taşı var. Evet, gel. Oturak taşının olmadığı yer yok maalesef.
burada birçok, hemen şuraya geliyoruz. Bakın burada oturak taşının hemen üst kısmında bir tane, bakın, Büyük bir oyma kararmış bir tane oyma var. Kararmak ne anlama geliyordu? Evet, defineci arkadaşlar beni çok iyi bilir. Arkadaşlar kayadaki kararma, o kayada altın olduğu, biraz geriden çek, şurayı da çek babacığım, hem beni çek. O kayada çok güzel bir gömü olduğu veya hazine olduğu anlamına geliyor. Eski tarihlerdeki hazinelerde çok büyük hazinelerin çıktığı kayalıklar kararır arkadaşlar. Oksitlenir, bu şekilde oksitlenir, kararır, yani kapkara olur veya yeşilimsi bir hal alır. Şimdi bu kayadaki kararma büyük ihtimalle buradaki definelerin vermiş olduğu toprakla başkalaşım geçirip etkileşim geçirip başkalaşım, etkileşim fark etmiyor. İkisinde aynı sonuca varıyor. Etkileşim veya başkalaşım geçirip oksit, yüzeye çıkan oksitin kayaya yansıtmış olduğu tepkime arkadaşlar, öyle söyleyeyim size, tepkime. Kayalıklardaki kararmalar büyük ihtimalle o dönemin en büyük definelerinden yola çıkaraktan yorumlamak. Bak burada da kanal var. Evet. Bakın. Şimdi şu an bulunmuş olduğum noktada kayanın üst tarafında da şu kısımlarda işaretlerimiz mevcut. Kanallarımızı görüyorsunuz. Bakın burada da bir kanalımız var. Buradan böyle devam ediyor aşağı doğru. Şuradan da geliyor. Evet, oturak taşının olduğu yere geliyor. Gel benim yanımdan, şu kanalın oturak taşına doğru gittiği yönü göster bana. Al bakayım sen şunu şöyle. Ver bakayım bana şeyi. Bakın arkadaşlar. Şimdi kanalımız böyle devam ediyor. Buradan bu şekilde şuradaki oturak taşın olduğu noktaya gösteriyor. Şimdi oturak taşımızın olduğu noktada bir tane hayvan heykeli var arkadaşlar. Hayvan figürü var. O hayvan figürü de biliyorsunuz definecilikte en çok kullanılan hayvanlardan bir tanesi. Ne? Kaplumbağa. Şimdi size kaplumbağayı göstereceğim. Bakalım yorumlarınızı bekliyorum. Bu kaplumbağa size göre gerçekten burada nasıl bir define olduğunu size söylemiştir. Bakın arkadaşlar, şimdi kaplumbağayı gösteriyorum. Kaplumbağanın şurası, bakın şu kısım şöyle kabuk kısmı. Gördünüz mü? Bakın kafa kısmını gösteriyorum. Şurası kafa kısmı. Evet. Şurası da arka kısım. Burada gizli bir şekilde bir kaplumbağa mevcut. Kafa kısmı, hemen altında da yosunları var. Kafa kısmı ve arka kabuk kısmı arkadaşlar. Şu kısım. Bu yön işareti ama ters bir yön işareti. Kaplumbağanın baktığı yöne doğru değil, arkasına doğru vermiş olduğu bir yön işareti arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Oturak taşıyla birleştirdiğiniz zaman kaplumbağada varsa, kaplumbağanın baş kısmı değil, olmayan arka ayak kısmına doğru yön verir kaplumbağanın. Şimdi bizim kaplumbağanın ön ayakları da yok. Sadece kafa ve kabuk kısmı var. Arka ayakları zaten belirsiz. Kaya ile birleştirilmiş. Sadece ön kısmı yontulmuş ve kaplumbağa şekline büründürülmüş. Yani tam bir kaplumbağa şekli verilmiş buraya. Hemen arka kısmında büyük ihtimalle bir malzeme olma olasılığı yüksek. Çünkü biz de sinyali ne yaptık? Oturak taşımızın olduğu kısmının hemen yan tarafında şöyle bir kaç metre diyeyim, 1,5-2 metrelik bir kısımda güzel bir sinyal aldık. O sinyali size göstermeyeceğim. Cihazımı tekrar aktif ettiğimde o noktaya giderse o anda size evet biz gene buradan sinyal aldık diyeceğim. Eğer oraya gitmezse ilk aldığım sinyalin olduğu noktayı size göstereceğim arkadaşlar. Doğru mu Küçük Vadi? Gel bakalım babacığım böyle. Değerli aldım seni gördüm. Ben değerli bir insanım o yüzden. Evet, Küçük Vadi'nin de böyle güzel esprileri var. Gel bakalım kuzum. Hemen şöyle kayalıklarımızın olduğu noktalardaki diğer işaretleri de göstererekten olayıma girmek istiyorum. Bakın burada, şurada karşıdan baktığınızda ne görüyorsunuz? Küçük Vadi'nin gösterdiği yerde oymalarımız var. Hemen üst kısmında da
kanal işaretleri var ha, bakın arkadaşlar. Böyle ileri doğru giden kanal işaretleri var. Yakından görüyor musunuz bilmiyorum. Kamerada da çok belirgin bir şekilde aşağı doğru verilen kanal işaretlerimiz var. Hemen karşıda ana bir kayamız var. Ana kayamızın üzerine bırakılmış bir tane büyükçe, belki tahmini rakam söylüyorum, 1 ton ağırlığında bir kaya parçamız var. 1 ton var mıdır bunun ağırlığı? Bir ton vardır da bu ikiye ayrılıyor. İkiye mi ayrılıyor? Bak. Yapıştırma. Oo, bak. Evet. Küçük Vadi'nin söylediği gibi Bak şuradan burada bir yapıştırma. ikiye Bak, iki bu bir farklı parçada, parça bir olan parçada. Aynen. bir şeyimiz var, kayamız var. Yine malzemelerin olduğu noktaya doğru yön veriyor. Evet, aşağıdan köpek sesi geliyor. Çan sesi de geliyor. Evet, işaretlerimize bakarken aşağıdan köpek sesini de duymuş olduk. Neyse, sorun değil, Çoban var galiba. olabilir. Ne o çan? Bölgemizde çoban olma ihtimali yüksek. Bizi görmüş müdür acaba? Çoban mı? Evet. Çoban aşağıda galiba ya tam. 2 dağın aşağısında gibi ses aşağıdan koyun çanı sesi geliyor. Değil mi? O zaman çoban vardır ya, sıkıntı yok. Gel bakalım, gel. Biz şu cihazlarımızı bir aktif edelim. Yardım eder bize kayarız. Ya. Bir küp altın çıkıyormuş. Tamam mı? Bir küp altından sonra 9990 hepsini sayıyormuşuz, aldı çobanın eline. Şey, Çoban zengin oluyormuş. şeydeki miyim? 9990 ya bir susmadın ki abi. Bir susmadın ki kardeşim. Adam akıllı bir sayalım. Evet. Alan taramamız altında. Değerli de. Küçük Vadi ayarlamış. Alan taramamızı aktif edeceğiz. Bakalım demiş olduğumuz noktaya doğru gidecek mi arkadaşlar? Hadi bakalım, ya nasip diyoruz. Evet, bölge gerçekten harika bir bölge ve birçok sinyale yönelebiliyor alan taramamız. Şu an en güçlü olan sinyali görmeye çalışıyor. Bakalım tam olarak hangi frekansta duracak. Tarih olarak da arkadaşlar en çok çıkarmış olduğumuz malzeme Roma dönemine ait. Söylemiştim. Birçok savaşlar vermesine rağmen bu bölgeyi hiçbir şekilde teslim etmemişler. Bu bölgenin demek ki onlar üzerinde farklı bir değeri, manevi veya maddi bir değer olduğu için olabilir. Oo, bak işaretlerin Sinyale bak. gösterdiği noktada bir sinyal aldı. Altında. Ne yapalım? Oksiti alıyoruz. Aynen öyle. Şöyle oksiti aldık. Oksite mi? Tamam. Tekrar aktif ediyorum. Oksite de dönüyor. Aşağıda yaklaştırıyorum. Oo, bak. Canlandı. Ne yapıyoruz? Altın aldık, oksit aldık. Boşluk yapıyoruz. Şöyle boşluğu aldık mı? Aynen. Boşlukta kaldırdık. Var gibi. Yok. Boşluk yok. Boşluk yok. Ne yapıyoruz? Hemen dedektörümüzle hemen buranın sinyalini kontrol ediyoruz. Ama kamerada herhalde batarya bitiyor. Bataryamızı bir değiştirelim. Değil Hem mi? bitiyor hem de ısınmış. Ben ve sana bir değişim batarya var. vereyim. Ver bakalım. Kapat bakalım. Evet. Kameramız hazır. Cihazlarımız hazır. Bakalım sinyalimizi alalım. Önce bir zemin taraması yapalım şurada. Gel senle. Zemin ayarı. Zemin taraması yapacağız. Zemin ayarı yapacağız. Aynı şey. Şöyle 1, Ses çıkmaz ama ses çıkmaz. 2, 3, 4. Bakalım ne diyecek. Animasyon oynaması gerekmiyor mu olması için? Bir dakika. 1, 2, 3,
4. Bakalım ne diyecek ayarımız. Resetleyelim. Şey olması gerekmiyor mu? Yukarı aşağı yaptığında Olması gerekiyor. ekranda hem animasyon Şimdi hem de ses hava çıkması. bazen sıcak olduğunda bunlar elektronik ya. Nasıl Kamera kamera ısındığında ne yapıyor? Bak dünyanın en iyi kamerasını kullanıyorsun. Ama sıcak havalarda yazın ne yapıyor? Isındığı zaman ne veriyor? Error veriyor. Hata Evet. veriyor. Anladın mı? O yüzden şimdi onay tuşuna bastık. Zemin ayarına basıyoruz. Bastık arkadaşlar. 1 2 Gel bak yaklaş. Gördün mü? 2 yapmada zemin ayarımız tamam. Zemin ayarını tamamladık mı? Tamam. Onay tuşuna bastık. Şimdi burayı taraya taraya çıkıyoruz. Çekil bakayım. Şey okeylemeyi unutma da Ha, okeyledim. geçen macera gibi. okeyledim. Burayı. Evet, biz aramayı almamışız diyor sonra. Bak görüyor musun? %90 bütün materyaller. Oo. Hemen ayrımı alıyorum. Ayrımdayız. Değerli. Değerli ver. %90. %90 değerli. Evet. Levyeye değersiz verdi ya. Hemen ne yapıyoruz? Yeraltı görüntülememizi alıyoruz. Levyeyi değersiz verir tabii. Levye değerli mi Allah'ını seversen? Levye sadece bir demir parçası çelikleştirilmiş. Çıkar bakayım 3000 lira. Çelikleştirilmiş bir değer şey var. Demir parçası yani. Ucuzsa bir tane de bana. Tabii. Hemen cihazımızı aldık arkadaşlar. Cihazımızı ne yapıyoruz? Açıyoruz. Açtık. Telefonumuzda hemen kurulumunu yapıyoruz. $3000 lira değersiz mi Allah'ını seversen? Değerli mi? Değersiz mi? Yani bulduklarına göre değerli mi? 3000 lira ona göre değersiz de normal yaşam için bence yeter. Yeter mi? Hadi bakalım. Senin dediğin gibi olsun. Bana yeter. Evet. Cihazımızı açtık arkadaşlar. Şöyle canlı Bağlantı taramayı alalım. Pinpointer özelliğini alıyoruz. Kalibrasyon. Kalibrasyon ne anlama yapıyoruz. geliyor? Yani resetlemek gibi bir şey, anladın mı? Ha, sorunları daha aza indiriyor. Tabii. Oluşabilecek sorunları en aza indirmek için. Bakalım şurada gezindirelim. Hangi noktada bize değerliği gösterecek. Kaç verdi? %99 boşluk. Boşluk mu verdi? Aynen. Ciddi misin? Bir de 90. O 100. %100 boşluk verdi. He. Ciddi misin? Valla. Allah Allah. Tut bakayım bir daha. Enteresan. 100. %100 boşluk vermesi imkansız ya. Aç kapatsana şunu. Bir dakika. Çıkış yap. Kalibrasyon yap. Aa, hayret bir şey ya. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Şuradan bir çıkalım. %100 malzeme Cihazı vermiyor ama kapattım. uygulamayı direkt kapat yoksa aynı uygulamadan devam eder. Sayfayı falan kapat hepsini. Kapattım. Tekrar sayfaya giriyorum. Tut bakayım şunu. Evet. Açık değil mi? Açık, Açtık. bağla. Bağlandı. Canlı tarama diyoruz. Yap bakayım. Pinpointer diyoruz. Dur bir saniye, öbürüne girelim. Canlı taramaya girelim. Girdik. Kalibrasyon diyorum. Oo. Burada Boşluk boşluk. Boşluk veriyor. Boşluk vermesi imkansız. Alan Bir de taramada grafik yap boşluk, bakayım. boşluk göstermedi. Bana bir de Dosya grafik yap. diyelim. Canlı tarama, pinpointer, kalibrasyon yaptık. Ver bakayım. Bak burada malzeme gösteriyor. Aynen. Hemen yanında da boşluk var. Bak havaya tuttuğunda bu kadar boşluk vermiyor. Vah! Boşluğa bak. Valla bir havaya tutsana. Bak boşluk vermiyor havada. İnanılmaz. Enteresan.
Acaba Değil mi? şey gibi bir yer olabilir mi? Ne gibi? Sorunlu bir yer olabilir mi? Sorunlu mu? He. Olabilir. Yani bir muskalı bir şeyler oluyor ya. Olabilir. Enteresan bir şey ya. Bir dakika. Ben şu cihazı bir daha şey yapacağım. Kapat aç. Kapat aç yapacağım. Cihazı da kapat. Bir daha aç kapa yapacağım arkadaş. Yok böyle olmuyor. Resetleyeceğim ben bunu. Komple kapatıyorum, çıkıyorum. Telefonu da yeniden başla. Bunu da kapattım. Kapattın mı? Çıktım. Kapattım. Ya hava sıcaklığından hava da aslında serin yani bak. Al şunu. Açık mı? Bluetooth'u da açık kapat. Yok açtım kapattım. Şimdi tekrar başlatıyorum cihazı, tamam mı? Burada boşluk verme, alan taramada boşluk gözükmüyor. Bak canlı tarama dedik. Özellikle canlı tarama diyorum. Tut bakayım şunu. Tutuyorum. Gel şimdi. Hoş. Bakayım. Oo. Bak. Ekrana tut. Full Gördün mü? kırmızı. Yok arkadaş, başka bir şey var ya. Vallahi başka bir şey var. Ben de onu diyorum. Nasıl? Pinpointer'a gireyim mi? Çok kırmızı. Pinpointer'e geç bakalım. Geçtin mi? Geçtim. Kalibrasyon yapıyorum. Yap bakalım. Kaç verdin? 90, 73. Bak bu sefer de boş. 85. Bakayım. 96. Oo. Gördün mü? Malzemenin olduğu nokta. Ya ben sana ne dedim? Başka bir anormallik var yani. Bak. Ver bakalım bir de şeye bakalım, grafiğe bakalım. Hemen grafiğe giriyorum. 3B tarama. 5'e 5 grafik diyorum. Tut bakalım sen yine grafiği. Bakalım. Ben bir taramasını yapayım şuranın. Tamam. 1 2 3 4 4 oldu mu? Hayır. 4 4, 5. 5. Şimdi bak kayalda bir parça aldım, tamam mı? Bakalım ne gösterecek. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5. 1 Ortada adacık İki. gibi bir boşluk vardı. 3 4 5 Aa. 1 Oo. 2 3 Grafiğe bakın. 4 5. Bak baba çok enteresan bir grafik çıktı. Tamamladı mı? Çok enteresan bir grafik çıktı baba. Bak. Bak Şimdi bir... şurayı şöyle tutuyorum, tamam mı? Aynen. Boşluk verdiği kısım büyük ihtimalle kayanın dibine doğru giden, kayanın diplerinde su olma ihtimali yüksek. Şöyle bir dakika şunu kaydedelim. Kaydet, dosyayı kaydet diyoruz. Açıyoruz tekrar, grafiği yeniledik. Bak. Şimdi şuradaki boşluk büyük ihtimalle kayanın altına doğru giden bir boşluk. Malzeme şurada ötüyordu değil mi? Pointer bu noktada ötüyordu. Şu kısımda ötüyordu. Bak. Şimdi malzememiz var. Değerlerine bir bakıyoruz. Değerlerine ne demiş? 82-83 vermiş. Bak. Efendim. Bununla sonra bak baktıktan sonra kapatma, sana bir şey göstereceğim. Bak 80 ile 50 santim arasında bir Bir boşluk malzeme alabilir. olma ihtimali yüksek. Su olan kısma 1.1 metre boşluk mesafesi vermiş ya. Bak. Olabilir mi yani? Bak bir işim bitti mi? Bak Son. şimdi. Bak şurada. Şurada bir tane şeyde, hani en son maceramızdan bir tanesinde ha bak şuydu. Bak aynı bak. Bu şeye bak. Kırmızının işaretine, sembolüne bak. Evet. Unutma bunu. Şimdi buraya gel. Bak aynı be sarı mavi. Aa, evet. İşaretler aynı. Bak. Aferin. Biri mavi, Güzel biri tespit. kırmızı. Güzel tespit. Aferin. Tuttun. Bak biri boşluk olarak, biri malzeme olarak Şey- aynı deseni veriyor. Şeyimizi kapattık. Cihazımızı da kapatalım. Güvenli bir noktaya alalım. Şu oturak taşımızın olduğu noktada malzemelerimiz vardı. Burayı şimdi bir talan edelim de görelim. Ha? Aynen. Senden de bakıyorum maşallah hiçbir şey kaçmıyor. Gösterdin değil mi o benim gösterdiğim kamerada? Gösterdim. Bak birinde aynı sembolü malzeme olarak veriyor, birinde boşluk olarak veriyor. Gösterdim. Aferin sana. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle malzemelerimizi şuraya çektik mi? Çektik. Şimdi yukarıdaki işaretlerimizi gördün. İşaretlerimizin hemen alt kısmında şu noktada bir yerde bir
sinyalimiz var. Güçlü bir sinyal. Define sinyali var. Cihazlarımızda ne dedi? Burada var dedi. Kaplumbağamızın hemen arka kısmında arasında kaç metre mesafe vardır kaplumbağayla? Kaplumbağa burası. Evet. Her adımı ben 1 metre olarak 1 saydım. metre olarak, her adım 1 metre olarak sayıyorum. Bakalım 1. şöyle. Şuradan başlıyoruz. Şu noktadan arkadaşlar. Kaplumbağamız burası çünkü. Bakalım kaç metre mesafede, kaplumbağanın arka kısmında kaç metre mesafede sinyal aldığımız nokta mevcut. Hep beraber görelim. 1 2 3 4 5 Beş. diyelim ya. He? 5 de normalde direkt oradan oraya ya. Evet. Sen yandan geldin. 4 Yan- 4,5 mü? gibi. Şöyle- Bak direkt şöyle buradan çaprazlama gidelim. gitmen lazım. Çaprazlamasına gidelim. 1 2 3 4. Kaplumbağanın tam arka kısmına 4 metre mesafede sinyal aldık arkadaşlar. Şimdi oranın çalışmasını başlatacağız. Açacağız orayı. Bakalım nasıl bir güzellikle karşılaşacağız. Hep beraber görelim. Şuradaki şapka olan kısım ve kabartma olan kısımlarda ne var? Oksit var. Hayır, oksit yok. Yön Buralarda var, yön. oksit yok. Yön vermiş. Nereye vermiş? Aşağıda. Sinyali aldığımız kısma vermiş. Aynen. Şimdi burayı güzelce bir tarayalım. Tarumar edelim ha. Aynen. Şöyle bir otlarını temizledikten sonra pointerle bir bakacağım. Hani sen yeraltı görünümü grafik yapıyordun ya. Evet. Ben orada o demiştim. He. Ben orada onu fark etmiştim. He. Anladım. Boşluk vermesi de acayip yani, değil mi? Aynen. Aynı şekilde boşluk vermesi gerçekten enteresan. Bak H gibi, çapraz H gibi bir malzeme olarak kırmızı veriyor. Bir de boşluk olarak çapraz Bak H ne çıktı mavi bak. veriyor. Bak ne çıktı. Soğan. Aynı bölgede bak, görüyor musun? Bak pazar kiralayalım mı? Bak soğanlara bak. Bu ne kadar çok soğan var burada ya. Enteresan değil mi? Aynen. Soğan tarlası mı yapmışlar zamanında buraya? Acaba çobana söylesek bize çoban salatası yapar mı? Aşağıdaki kız çobana mı? He. Söyleyelim bakalım. Pointerimiz nerede? Burada. Yaklaştır şöyle babacığım. Heh. Şurada bak. Şurası çok yumuşak. Belki oradan dolayı boşluk veriyor. Yok, sanmıyorum. Şimdi açalım bakalım. Pointerimiz herhangi bir sinyal olmadı. Avcı olabilir mi? Olabilir de çoban sesi de geliyor. Koyun sesi var mı? Çan sesi var diyorum ya. Buraya da her geldiğimizde koyunla karşılaşıyoruz, farkında mısın? Aynen. Hep aynı saatlerde geliyoruz. Acaba bir tane para versek adam bir tane koyun verir mi? Bulduğun Roma dönemine ait para mı? Hı hı. Bence sürüye verir. He? Abi Tamam. sürü senin olsun. He? Sürü senin olsun veya kalsın falan diyor. Adam yanında promosyon olarak köpeği de veriyormuş. Aynen. Şöyle biraz daha yukarı açıdan çek babacığım. Ha, öyle. Beni de görsün. Burada sert bir kayaya denk geldi bu arada. Kapak taşı olabilir mi? He? Kapak taşı olabilir mi? Olabilir. Veya kilit taşı. Olabilir.
He, kilit taşın altında oluyor kapak taşları. Olma ihtimali yüksek. Mesafeyi fazla vermedi ama değil mi? Yok. Yeraltı görüntülerinde. Doğru mu? Doğru. Devre nerede? Baba, Efendim. sana şimdi bir soru soracağım. Define bilgine güvenerek. Çilingir çağırsak kilit taşını açabilir mi? Açar ya. Arkadan açmasın? geliyor. Arkadan geliyor. Ciddi misin? Arkandan geliyor. Nasıl bir köpek bu ya? Her yerde ötüyor. Yanımıza gelirse öttürür ama. Yok canım. Ne yap? Sadece uzaktan havlar o. O koyunlar. Abi hatırlıyorum, bir keresinde gelmişti dibimize kadar. Ama o şeydi. Tazıydı o. Ha. Av köpeğiydi. Dibimize kadar gelmişti, sen levyeyi korkutmuş. Çoban köpeği değildi yani. Videoda göstermiştik hatta. Değil mi? Harbi. Hadi bakalım biz işimize koyulalım. Bu köpek bana sesinden şey gibi geldi. Ne? Hani böyle beyaz kahverengi, kısa bacaklı, böyle kulakları dik, üçgen şeklinde dik, küçük kısa köpekler var ya. Hı. Biliyordur belki. Biliyorum. Öyle bir köpek geldi. Havlamasına. Sesi ona mı benziyor? Yani sesinden öyle bir köpeğe benziyor. Çünkü bizim okulun yanında da bir tane geliyor. Oğlum almaya geldiğinde öyle bir köpeği vardı. Öyle bir köpekle mi geliyor? Kahverengi benekli, beyaz tenli, üçgen şeklinde kulakları var, bir de kısa bacaklı. O da öyle ses çıkarıyor. Bak, köpek sesi aşağıdan geliyor, çoban sesi yukarıdan geliyor. Çoban sesi de mi var? Çoban sesi de var. Ha. Çoban sesi tam şu taraftan geliyor. Yön işaretinin olduğu tarafta. Şurada ana kayamız var, görüyor musun? Ben dedim işte, kapak taşı var. Kapak taşı mı? Yoksa bu kayanın devamı mı? Olabilir bak, buradan da. Dur bir bak bakayım. Şöyle bir. Bu kayanın devamı bak. Görüyor musun? Bu kayanın devamı. Buzdağı gibi. Ne? Aynen, altından devam ediyor. O zaman bu kayanın altında bir boşluk mevcut. Galiba. Yeraltı görüntülemenin vermiş olduğu sinyale bakarsan altında bir boşluk mevcut. Şurayı şöyle aşağı doğru gideceğiz. Şurada parça parça taşlar çıkıyor bu arada. Yığma olabilir. Ha? Yığma kası olabilir. Tabii olma ihtimali yüksek. Uzun zamandır yığma kası açmıyorduk abi. Değil mi? Değil mi? Ama bir arada öyle bir her açtığımız kasa yığma kası oluyordu. Evet. Tüm şansımızı kullanmışız orada. Aynen öyle. Bak şurada bir boşluk mevcut bak. Yaklaşma. Şurada. Aşağı doğru bir boşluk mevcut. Bu ne lan? Senin ayaktan mı geldi? Vay. Refine Vadisi işler güçler nasıl? İyi ya. Çoluk çocuk nasıl? Eşek sıpası. İyisin işte, görmüyor musun? Yaklaş. Şurada aşağı doğru giden bir kısım var. O aşağı doğru giden kısım var ya. Evet. Orayı üstünden yonta gideceğiz. Yapacak Hadi bir şey yok. Sonra ne olmuş? Ne olmuş? Burada toprak bir yumuşadı değil mi? Soğan çıkıyor. Habire soğan çıkıyor lan. Nasıl bir şey ya? Şey olabilir mi? Karıncalar
Aslanım benim be. Canını yediğim seni. İşte bu ya. Ne uğraştırdın bizi be. Ben taşın altında sanıyorum ya. Hangi bu kapak taşının mı? Ben sana ne dedim? Şu noktada dedim. Şey veriyor dedim. Hadi. Fazla zorlama beni. Hadi küp. Hadi bakalım. Oo, ne çıktı lan? Bak bak. Oo. O ne? Nasıl bir şey lan? Anlayamadım. Para mı lan bunlar? Para. Oo. Bak. Çıkmış bir tanesi, yarısından anladım. Deseninden. Baksana şunlara. Bak. Oo. Oo. Gördün mü? Oo. Şuna Beş. baksana, öbek öbek oluşmuş. Harbi. Oo, arkadan da geliyor. Oo. Oho. Aslanım benim be. Yine çıktı vallahi. Ver bakalım. Oo. Geçen Dur bakalım, kalmış mı para? Roma dönemine ait ne açmıştık? Kasa açmıştık. Aynen. Aynı şekilde oksitlenmiş paracıklar çıkmıştı. Bak bu da gene aynı şekilde oksitlenmiş Paracıklar. paracıklar çıktı. Şunları şöyle bir koyalım bakalım. Bir dedektörle bakma. Bakacağım. Boşu boşuna kazmayalım. Dur bakacağım. Oo. Pointer sinyal vermedi değil mi? Yok, vermedi. Ben para kalmış mı diye baktım. İstiyorsan sen bir daha bak. Bakacağım dur. Pointer'dan sinyal yok. Yok. Dedektörümüzü alalım. Aynen. Dedektörden de Dedektörde bu kadar. sinyal yok. Baba, şunların tarihi ne kadardır biliyor musun sen? Bakalım. Harika. Şöyle. Nasıl? Ne nasıl? Kaç tane? 2, 4. 2, 4, 6, 8, 10. Yanlış saydık. Vaa, ney nasıl diye sorulur mu ya? Mükemmel bir şey bunlar. 6, 8, 10, 12, Atma. Bu 14, 900 zarar 15. görmesin. 15 evet. 15 adet tarihi Roma dönemine ait Mükemmel paracıklar. mükemmel madeni para bulduk. Şöyle yakından çekersen. Çok yaklaştım ben. Evet. Arkadaşlar, Roma dönemine ait para. Bakın burada bir adam. O dönemine kralına ait bir resim var. Şu arkada da yine Devlet arması. zamanı gibi. temsil eden bir devlet arması var ve yazıları var. Bu gene aynı şekilde Roma dönemine ait bir madeni para. Şurada tarih bile vermiş diyebiliriz. Harika. Tarih. Evet. Tarih Roma dönemine ait bir tarih. Oh! Arkadaşlar yine harika bir kasa patlattık. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Ne diyoruz? Toprağın altındakilerini gün yüzüne çıkarabilmek için bizleri takipte kalın. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.